Cep telefonları, tabletler, kişisel bilgisayarlar. Dünyada internet kullanıcı sayısı 5 milyara dayandı. Her bir saniyede yaklaşık 10.000 tweet atıyoruz. 3 milyon mail gönderiyoruz. 1000 Instagram fotoğrafı paylaşıyoruz. Yine her bir saniyede 100.000'e yakın Google araması yapıyoruz. 100.000'e yakın YouTube videosu izliyoruz. Dünyada bir saniyedeki internet trafiği yaklaşık 110.000 GB. Dudak uçuklatacak kadar büyük bir istatistik bu. Peki devasa boyutlardaki bu verilere neler oluyor? Birilerinin dediği gibi internet sonu olmayan bir çöplük mü? Aslında artık pek de büyük bir çöplük sayılmaz. Big Data yani büyük veri teknolojisiyle bu çöplükteki bilgiler geri dönüştürülüp bambaşka şekilde hizmete sokuluyor. Henüz sıfır atık seviyesine gelmese de bu bilgiler anlamlı bir şekilde işleniyor. Hem de uzun zamandır. Artık birçok kurum ya da şirket sizin internette yaptığınız beğenilerden yola çıkarak sizlere ürün ya da hizmet sunuyor. Veri paylaşımını tartıştığımız bu günlerde aslında çok uzun zamandır farkında olmadan bilgilerimizin zaten paylaşıldığını ve işlendiğini gözden kaçırıyoruz. Hadi gelin biraz beyin jimnastiği yapalım. Akıllı telefonlarımıza heyecanla yeni uygulamalar yüklerken hiç okumadan bastığımız kabul et butonları, internetten alışveriş yaparken istenilen kullanıcı bilgilerimiz, bankadan ya da hastaneden hizmet almadan önce istenen kişisel bilgiler ve daha binlercesi. Bu bilgiler çok uzun zamandır dijital ortamlarda zaten saklanıyor ve pek de iznimiz olmadan üçüncü taraflarla zaten paylaşılıyor. Bu yüzden siz hastaneyi bir daha aradığınızda telefonu isminizi söyleyip açıyorlar ya da bankadan her finansal hareketinizi gördükleri için size bir daha kredi vermiyorlar. Bu yüzden Google'da bir gün önce aradığınız ürünlerin benzerleri bir gün sonra başka platformlarda karşınıza çıkıyor. Ve sonra hayretler içinde kalıyorsunuz. Bunların tamamı işte o Big Data sayesinde. Aslında Big Data çoğu zaman hayatımızı kolaylaştırıyor. Mesela trafik sıkışıklık tahminleri sizce nasıl yapılıyor? Gideceğiniz rota üzerinde bulunan trafik kameraları, akıllı sensörler ve o yol üzerinde cep telefonu kullanan insanların hareketlilik verileri saniyeler içerisinde birleştirilip analiz ediliyor. Ve gideceğiniz yere kaç dakikada varacağınız tahmin ediliyor. Otobüs, tren, hatta uçak seferleri bile sizin oluşturduğunuz hareketlilik ölçülüp o şekilde düzenleniyor. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Ama Big Data'nın tartışmalı yönleri de yok değil. Bilgiler sadece telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlardan toplanmıyor. Bankamatikten para çekerken, toplu taşımaya manyetik kartınızı okuturken, hatta yolda yürürken bile bilgilerimiz dijital ortamda depolanıyor. Mesela Çin hükümeti yüz tanıma sistemi sayesinde artık saniyeler içerisinde suçluları yakalayabiliyor. Bu durumun özel hayatın gizliliğine müdahale olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Kısacası görünmez olmak artık imkansız. Her saniye bir yerlerde iz bırakıyoruz ve birileri de bu izleri sürekli takip ediyor. Ne demişti filozof? Bilginin kendisi güçtür ve bugün bu gücü elinde bulunduran ve kullanmayı bilenler kazanıyor. Bizlere de hizmet sunduklarını iddia ediyorlar. Kim haklı? Siz karar verin.